Bu videoyu izleyen birçok kişi, obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni gibi psikolojik hastalıkları duymuştur. Fakat, birazdan bahsedeceğimiz psikolojik bozuklukların varlığından çoğu kişi haberdar değildir. Kim bilir, belki de çevrenizde bu tür rahatsızlıklara sahip insanlar vardır. Hadi gelin, daha fazla zaman kaybetmeden bunlara bir göz atalım. Fregoli yanılgısı. Fregoli sanrısı, kişiyi diğer insanların kılık değiştirmiş aynı kişi olduğuna inandıran psikolojik bir bozukluktur. Hastalık, ismini oynadığı filmler için usta bir şekilde kılık değiştirebilen İtalyan aktör Leopoldo Fregoli'den almıştır. Sendromun nedeni tam olarak bilinmese de bir beyin lezyonu ile ilgili olabileceği ileri sürülmüştür ve genellikle paranoyak bir yapıya sahiptir. Bu sanrıya sahip bireyler sizi bile ikna edebilirler. Öyle ki her ne kadar cinsiyet farklılıklarını onlara anlatmaya çalışsanız bile bunu reddedecek ve inandıkları kişinin ayrıntılı bir şekilde kılık değiştirdiğini söyleyeceklerdir. Fregoli sendromlu 10 yaşındaki bir hasta, gördüğü herkesin kılık değiştirmiş babası olduğuna inanıyordu. Bir kişi, hemşirenin kadın olduğu için babası olamayacağını söyleyince, babasının kılık değiştirecek kadar zeki olduğunu ve doktorların bunu tespit edemediğini iddia etti. Çevrenizdeki tüm insanların aslında aynı kişi olduğunu bir düşünün. Oldukça ilginç bir durum olsa gerek. Veraset bozukluğu. Veraset bozukluğuna sahip bireyler, hasta olmaktan zevk alan kişilerdir. Daha doğrusu, fiziksel olarak hiçbir problemleri yokken, kendilerini hasta göstermek için uğraşırlar. İdrar örneklerine, kolayca kan gibi yabancı maddeler eklerler ve hatta insanlara ateşleri olduğunu düşündürmek için termometreye ısı eklerler. İlerlemiş durumlarda, hastalar kendilerini yaralayacak ve hatta var olmayan koşullar için ameliyat olacaklardır. Çevrenizde bu özelliklere uyan biri varsa, hiç zaman kaybetmeden bir psikiyatriste yönlendirmenizi öneririz. Cotard yanılgısı. Cotard sanrısı, hastaları öldüklerine inandıran zihinsel bir bozukluktur. Bu sanrıya sahip bireyler, vücutlarının kontrolünün kendilerinde olmadığına, hatta bedenlerinin çürüdüğüne inanırlar. Bununla birlikte, bazı hastalar, yaşadıklarını bilirler, ancak yanlış bir şekilde vücutlarının bazı bölümlerinin ölü olduğuna veya hiç olmadığına inanırlar. Cotard sanrısına, genellikle bir kaza veya bayılma gibi travmatik bir olay neden olur. Olay sırasında acı çeken kişiler, gerçekten öldüklerine inanırlar. Bozukluk, ilk olarak bir Fransız kadında gözlenmiş. 1880'de bu kadın, Doktor Jules Cotard'ı ziyaret etmiş ve kendisinin ölü olduğundan şikayet etmiş. Doktor Cotard, kadının bu rahatsızlığına ilgi duyarak onu kapsamlı bir şekilde incelemiş. Sonuç olarak kadının durumunu, olumsuzlama deliryumu olarak adlandırmış. Kadın ise, midesi, sinir sistemi veya gövdesi olmadığı yanlış inancı nedeniyle, yemek yemeyi reddettiği için, sonunda açlıktan ölmüş. Klinik likantropi. Klinik likantropi, insanları hayvanlara, özellikle de kurtlara dönüştüklerini düşündüren bir zihinsel bozukluktur. Bireyler, bu dönüşüme uyum sağlamak için, genellikle hayvanlar gibi homurdanır ve parmaklarını pençe gibi kullanmaya çalışırlar. Hatta, kollarında uzayan kıllardan şikayet ederler ve bazen, aynadaki yansımalarını bir hayvanınkiyle karıştırırlar. İlk vaka raporu, 1852'de bir adamın, kurt adama dönüştüğünü düşündüğü zaman yayınlanmış. O adam, her tarafının kıllarla kaplı olduğuna ve kurt gibi keskin dişlere sahip olduğuna inanıyormuş. Oysa ki, bunların hepsi gerçek dışı durumlarmış. Hatta sendrom o kadar ileri bir durumdaymış ki, hasta çiğ et yemekte ısrar ediyormuş. Duyarsızlaşma derealizasyon bozukluğu. Duyarsızlaşma derealizasyon bozukluğu hastaları, bedenlerinin dışında olduklarına inanırlar. Kişiler, çevrelerinde gördükleri şeylerin, gerçekten var olmadığını söylerler. Bazen, hafızalarının kendilerine ait olmadığını bile düşünürler. Bazı hastalar ise, vücutlarının içinde olduklarını anlarlar, ancak eylemleri üzerinde herhangi bir kontrolleri olmadığını varsaydıkları için, genellikle kendilerini insandan çok, robot olarak görürler. Başlarının pamuk gibi yumuşak malzemelerle kaplı olduğunu hisseder ve vücut kısımlarının göründüğünden daha büyük veya daha küçük olduğunu düşünürler. Bu psikolojik bozukluklar hakkında sizin düşünceniz nedir? Çevrenizde böyle durumlarda olan insanlar var mı? Yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz.
Merak ettiğiniz ve araştırmamızı istediğiniz konuları da yorumlarda yazabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha ilginç videolarda görüşmek dileğiyle.